Poco F5 benim en çok önerdiğim telefonlardan biri ve bunun en büyük sebebi... Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Baştan belirteyim, bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Tamamen deneyim ve fiyat performans odaklı hazırladım. Bu videoda Poco F5 neden alınır, Poco F5'i kimler almalı, tüm deneyimlerimden bahsedeceğim. Sizce bu serinin devamı farklı telefonlar için de gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Serinin devamı size bağlı. Bu arada başlamadan ağzımda bir yara var. Sesim biraz farklı gelebilir. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi ilk nedenimize başlarsak burada kesinlikle performanstan bahsedeceğim. Poco F5 şu anki fiyatıyla kendi fiyatlarındaki Honor 90'dan, Galaxy S22'den çok daha iyi bir donanımla geliyor. Snapdragon 7 Plus Gen 2 12 GB RAM ile beraber muazzam bir performansa sahip. Özellikle telefonda birinci önceliğiniz performansa, piyasadaki tüm oyunlarda yüksek grafiklerde 60 FPS'i rahatlıkla görebilirken PUBG gibi oyunlarda akıcı grafiklerde 90 FPS'i net şekilde verebiliyor. Yarım saat, 1 saat, hatta daha uzun sürede oynasak 1 saat, 1,5 saatin üstünde oyun oynadığımızda cihaz yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Ki rakipleriyle kıyasladığımda ısınma anlamında da rakiplerinin baya önünde. Ara ara FPS düşüşleri veya ısınmaya bağlı bir performans kaybıyla da hiçbir şekilde karşılaşmıyoruz. Açıkçası test sonuçları beni inanılmaz şaşırttı. Poco F5 Snapdragon 7 Plus Gen 2 ile geliyor. Yani iPhone 12'nin A14 Bionic yongasıyla Xiaomi 12T Pro'nun, Poco F5 Pro'nun 8 Plus Gen 1 işlemcisiyle çok yakın bir performansa sahip. Genshin Impact gibi gerçekten sistemi zorlayan yüksek grafikli oyunlarda da elimizi rahatsız edecek seviyede aşırı bir ısınmayla karşılaşmıyoruz. Evet, her telefonda olduğu gibi işlemciyi zorladığımızda telefon ısınıyor. Fakat bence kesinlikle kullanımı etkileyecek, rahatsız edecek seviyelere çıkmıyor. Verimlilik olarak da başarılı bir işlemci. Arayüzde uygulamalarda telefonu aktif bir şekilde kullandığınızda da gayet hızlı, oldukça tepkisel bir deneyim alıyoruz. Uygulama açılışlarında performansta bir kayıp, yavaşlama, kasma, donma sorunlarıyla geldiği günden bu yana hiçbir problem yaşamadım. UFS 3.1 depolama biçimiyle okuma yazma hızları iyi bir seviyedeyken hafıza kartı desteğini göremiyoruz ama 256 GB depolama bence oldukça yeterli ve burada yalnızca oyun içinde düşünmemek gerekiyor. Çünkü bu donanımıyla üst segment Galaxy S23, iPhone 15 gibi cihazlara da ne günlük kullanım ne de diğer performans gerektiren işlerde aratacak bir telefon değil. Yani ben çok fazla para harcamadan, bütçeyi yukarı çıkarmadan bir telefon alacağım ama aldığımda performanslı, kasma donma yaşamadan uzun süre götürsün diyorsanız Poco F5 fiyat performans olarak da en mantıklı telefon. F5 almak için ikinci nedenimiz de kesinlikle ekranı. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus 120 Hz tazelemenin yanında HDR10 Plus, Dolby Vision gibi en üst düzey teknolojilerle birlikte geliyor. Burada genel bir kullanımda 120 Hz'i bize net şekilde hissettirirken ekrandaki renkler, canlılık, kontrast oranı, genel kalite açısından bu fiyatlardaki en iyi ekran diyebilirim. 1000 nit maksimum parlaklıkta ne dışarıda güneşli havalarda ne de kapalı ortamlarda bize görme açısından hiçbir problem yaşatmıyor. Ekran kalitesi de parlaklık olarak da akıcılık yönünde de kusursuz bir ekran ve Honor 90 gibi kavisli bir tasarımının olmaması bence önemli bir artı. Kavisli ekranlar her ne kadar daha hoş gözükse de burada dayanıklılık ve ekran koruyucunun cihaza tam olması açısından ben düz ekranı daha çok beğeniyorum. Üçüncü nedenimiz de F5'in bataryası. 5000 mAh batarya 67 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Kutu içeriğinden bu adaptörün çıktığında söyleyeyim. Batarya performansıyla da bu fiyat bandındaki en iyi telefonlardan biri. Sıfırdan 100'e bu bataryayı 40 dakikada doldurabilmek mümkün. Ortalama arada bir kamerayı kullandığımız günlük bir kullanımda 9-10 saate varan ekran sürelerini görebiliyoruz. Oyun odaklı günde 2-3 saat oyun oynadığımız bir senaryoda da 6-7 saat arası ekran süresi görebiliyoruz. Çok yoğun bir kullanıcı değilseniz 2 güne kadar da bu batarya rahatlıkla götürüyor. Kablosuz şarj maalesef ki yok. Açıkçası genel batarya deneyimi ve hızlı şarj yetenekleriyle Poco F5 hiçbir şekilde üzecek bir telefon değil. Özellikle Poco F5 gibi orta üst segment uygun fiyatlı telefonlarda ya batarya tarafında ya da işlemci kısmında öne çıktığını görebiliyoruz. Ama Poco F5 hem performansta hem de bataryada oldukça başarılı. Dördüncü nedenimiz de Poco F5'in hoparlörleri. Dolby Atmos stereo hoparlörleri burada görebiliyoruz. Ses yüksekliği, ses kalitesi gayet berrak ve temiz diyebilirim. Sesin hangi taraftan geldiğini çok net şekilde aktarırken basslar ve
izlerinin ayrımı gayet başarılı. Genel ses kalitesinin de oldukça doyurucu olduğunu söyleyebilirim. Yani burada Xiaomi sırf bulunsun diye ortalama bir hoparlör koymamış. Ses kalitesi olarak da ses yüksekliği kısmında da gayet beğendiğimi belirteyim. Bir diğer nedenimiz de Poco F5'in tasarımı. Dışarıdan baktığımızda kamera modülü, kasanın yapısı ve arka kapaktaki tırtıklı çizgiler telefona oldukça şık bir hava katıyor. Özellikle bu siyah rengi de cihaza daha farklı bir hava katmış. 7.9 mm kalınlık, 181 gramlık ağırlığıyla da boyutuna oranla gerçekten hafif bir telefon ve 3.5 mm jack girişinin Poco F5'te olması da önemli bir avantaj. Burada kablolu kulaklıklarımızı da rahatlıkla kullanabileceğiz. Tek elle uzun süreler kullansak da elimizi yormuyor. Evet, arka kapakta çerçevelerde plastik ama Xiaomi burada gerçekten kaliteli bir yapı kullanmış. Arka kapak cam hissiyatı verirken çerçevelerde oldukça dayanıklı ve bence tasarım olarak şık ve ağır, kalın bir telefon istemiyorsanız Poco F5 alınabilecek en mantıklı telefonlardan biri. 6. nedenimiz yazılım ve güncelleme desteği. Poco F5 Android 13 ve MIUI 14 ile beraber geliyor. 3 yıl Android, 4 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. MIUI 14 7 Plus Gen 2 ile beraber oldukça optimize diyebilirim. Arayüzde dolaşırken, menüler arasında geçerken, son uygulamalarda da herhangi bir takılma, çökme sorunuyla karşılaşmıyoruz ve bence kesinlikle MIUI 14'te en stabil çalışan telefonlardan biri. Yazılım deneyimi, yazılım performansı olarak da bir amiral gemisi cihazı, çok da aratmayacak bir telefon. 3 yıl güncelleme desteğiyle de oyunlarda da, uygulamalarda da sorun yaşatacak bir telefon değil ve son nedenimiz de Poco F5'in fiyatı. Doların da bu kadar artmasına rağmen halen 20.000 TL altında rahatlıkla alabiliyoruz ve bu fiyatlarda performans, ekran ve batarya bu 3 kısımda en dengeli telefon diyebilirim. Oyuncuysanız da 90 FPS'i rahatlıkla verebilen ve yüksek grafiklerde tüm oyunları rahatlıkla oynatan, menüde, uygulamalarda çok akıcı çalışan, uzun ömürlü bir telefon olduğunu düşündüğümde şu anki fiyatıyla en mantıklı telefonların başında geliyor. Kutu içeriği de oldukça zengin. Silikon, güzel bir kılıf ve 67 wattlık hızlı şarj adaptörünün kutudan çıktığını söyleyeyim. Kamera olarak bu fiyat bandındaki rakiplerinden geride kalsa da ana kameramız 64 megapiksel ve OIS desteğine sahip. Yardımcı kameralar ana kameraya oranla net şekilde geride ama video kalitesini beğendiğimi de söyleyebilirim. 4K 30 FPS'te OIS ile beraber güzel çekimler yapabiliyoruz. Bence ön kamera ve yardımcı kameralar bu fiyat bandında kamera olarak geriye düşmesini sağlıyor. Eğer odağınız kamera ise S21FE veya Honor 90 bu fiyatlarda çok daha mantıklı. Ama benim kamerayla çok işim yok. Önemli olan hızlı, bataryasının uzun gitmesi ve ağır olmayan bir telefon istiyorsanız Poco F5'i rahatlıkla önerebilirim. Ve bence Poco F5 almak için en önemli neden işlemcisi. Çünkü bu fiyat bandındaki diğer telefonları da kullanmış birisi olarak Poco F5 performans, deneyim yönünde gerçekten ayrışan bir telefon. Son olarak bir değerlendirme yaparsam Poco F5 kamera hariç her noktada beklentimin üstünde çıktı. Kamera hariç büyük bir falsosu yok. Genel anlamıyla oldukça dengeli bir telefon. Fiyatına oranla bir not verecek olursam benden 8 puanı aldı ve şu an için donanımıyla da bataryasıyla da bu fiyat bandında F5'ten daha iyi bir telefon yok. Sizce bu serinin devamı gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kal.